Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. En son power modülü bağlamıştık. Şimdi de GPS'in bağlantısıyla devam ediyoruz. Öncelikle GPS'i taşıyacak olan ayağın montajıyla başlıyoruz. GPS taşıyacak olan ayak en alt kısmı şöyle bir parçadan oluşuyor. Bunu alt kısmından vidalayabildiğimiz gibi şu 4 tane deliği kullanarak da herhangi bir yere sabitleyebiliyoruz. Bunun için buradaki 2 vidayı kullanacağız. Bu şekilde sabitleyeceğiz. Ve buradan bir plastik kelepçe yardımıyla toplamda 3 ayağından sabitlemiş olacağız. Ardından bu parçanın kurulumuyla devam edeceğiz. Şimdi taşıyıcının üst bölümlerinin montajıyla devam ediyoruz. Evet, GPS taşıyacak kısmın borusunu taşıyacak parçayı monte ettik. Şimdi montaja devam ediyoruz. Alt kısmın montajı da bitti. Şimdi GPS'in asıl taşıyıcısının montajıyla devam edeceğiz. Şimdi GPS'in montajına sıra geldi. Taşıyıcı ayağın montajını yaptık. Taşıyıcı gövdeyi yaptık. Üst kısmını yaptık. En son 3M bandı yapıştırdık. Kullanacağımız GPS modülü M8N modeli. Burada dikkat etmemiz gereken şey GPS'in üst kısmındaki okun, yani GPS'in ön tarafını gösteren okun drone'un ön tarafını gösteren okla, yani drone ön yönüyle paralel olması. Yani bu GPS'in şu şekilde monte edilmesi gerekiyor ki her ikisinde ön tarafı aynı yönü göstersin. Evet, şimdi GPS'in bağlantılarına geldiğimizde GPS'ten iki farklı kablo çıkıyor. Biri 6, biri 4 pin. Yani biri daha geniş, biri daha ince. Geniş olanla ilgili herhangi bir sorun yok. Bunu doğrudan GPS soketine takacağız. İnce olan ise şöyle göstereyim. Bu GPS modülünün içindeki pusulanın bağlantısı. 4 pinli, yani pusulanın bağlantısı normalde I2C'ye yapılması gerekiyor. Ancak bu APM 2.8 kartlarında GPS'in hemen altındaki bağlantı noktasına alındı. Bu bağlantının daha kolay yapılması için yapılan bir değişiklik. Ve bu yanındaki kullanılan JP1 jumper'ı, yani şu bağlantı ile de hangi pusulayı aktive edeceğimizi seçme şansı verildi. Bu eğer birinci sırada takılı ise kartın kendi içinde bulunan pusula devrede oluyor. Bazı kartlarda sorun yaşandığı için sadece kartın kendi içindeki pusulayı kullanmanızı da önerilebiliyor. Ancak harici pusula kullanacaksak bu jumper'ı bazı yerlerde sökülmesi, bazı yerlerde de 3. sıraya takılması öneriliyor. GPS modülünün pusulasını buraya takmıştık. Harici pusulayı kullanmak için de jumper'ı yerinden çıkarıyoruz. GPS modülünü taktıktan sonra bu katmanın altına monte ettiğimiz telemetri modülünden gelen kabloyu da APM'e bağlıyoruz. İleride bu kabloyu değiştirmemiz gerekecek çünkü ilerleyen dönemde bu telemetriden çıkan modülü mini OSD için bölmemiz gerekecek. Ancak şimdilik o mini OSD'yi kullanmayacağımız için bu şekilde direkt telemetri modülünü bağlıyoruz. Uçuş güvenliğini sağladıktan, birkaç test uçuşu yaptıktan sonra da mini OSD'yi ekleyeceğiz. Evet, şimdi APM'in pusula kalibrasyonuna başlayacağız. Bunun için öncelikle bu sefer arayüz olarak APM Planner'ı kullanacağım. Çünkü Mission Planner'ın son sürümünde pusula kalibrasyonu başlattığımda devamlı olarak bir hatayla karşılaştım ve bunun çözümünü bulamadım. Ancak APM Planner'da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bunun için APM Planner'ı kullanmaya devam edeceğim. Şimdi ilk olarak APM'i bilgisayara bağlıyoruz. Evet, bağlantıyı sağladıktan sonra Connect butonuna tıklıyoruz. Bağlantı sağlandıktan sonra Initial Setup altından Mandatory Setup, oradan da Compass'a giriyoruz. Burada ilk olarak APM with 3DR GPS Compass seçeneğini seçiyoruz. Roll 180 olarak güncellendiğini görüyorsunuz. Ardından Live Calibration'a basıyoruz. Burada çıkan uyarıya OK diyoruz.
Ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi Arda'nın yaptığı gibi kalibrasyon işlemine başlıyoruz. Drone'u kendi ekseninde her 6 eksende de 60 saniye boyunca çeviriyoruz. Evet, yeni değerlerin güncellendiğine dair ve kaydedildiğine dair uyarıyı alıyoruz. OK'ye tıkladığımızda işlemimiz tamamlanıyor. Flight Data ekranına geri geldiğimizde drone'u çevirmemizle birlikte pusula verilerinin de döndüğünü ekranda şu anda görebilirsiniz. Evet, pusulanın kalibrasyonunu da bitirdik. Şimdi sırada radyo kalibrasyon işlemi var. Bunun için kumandanın görüntüsünü getiriyorum ekrana. Şimdi burada öncelikle kanalların bir doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Throttle kanalıyla başlayalım. Gücü arttırdıkça throttle değerimiz artıyor. Burada sorun yok. Yaw kanalıyla devam edelim. Burada da bir sorun yok. Tüm kanallar pitch kanalı hariç eş yönlü çalışması gerekiyor. Yani yukarı ittiğimizde artan, aşağı çektiğimizde azalan değer olması gerekiyor. Burada pitch kanalının ters çalışması gerekiyor. Bunun için pitch kanalını kumanda üzerinden reverse yapıyoruz. Yani ters çeviriyoruz. Evet, şimdi ayarımızı yaptık. Bir kontrolü yapalım. Tamamdır. Şimdi radyo kalibrasyonu aşamasına geçebiliriz. Bu arada 5. kanal için uçuş modlarını ayarlayacak şekilde Switch C ve Switch D'yi atadık. Bu işlemi göstermiyorum. Şimdi radyo kalibrasyonu işlemine başlayabiliriz. Öncelikle Calibrate butonuna tıklıyoruz. Drone'daki tüm pervanelerin sökülmüş olması gerektiğini söylüyor. Zaten USB ile bağlı olduğumuz için böyle bir şeye gerek yok. Ardından OK'ye basıyoruz. Tüm kontrolleri minimum ve maksimum değerlerine getirecek şekilde hareket ettireceğiz. Tüm eksenlerde, tüm kanallarda radyo kalibrasyonu işlemini yaptıktan sonra End Calibration butonuna basıyoruz. Hepsinin merkezde olduğunu, throttle'ın da en alt olması gerektiğini söylüyor. Bu şekilde ayarlayıp OK butonuna basıyoruz. Burada değerlerimiz görünüyor. OK'ye basıyoruz ve devam ediyoruz. Radyo kalibrasyonundan sonra uçuş modlarının ayarlanmasına sıra geldi. Bunun için uçuş modlarının ayarlanmasına giriyoruz. Burada C ve D switch'ini atamıştık. Şu anda ekranda takip edebilirsiniz. Bu switch'i aşağı doğru indirdikçe teker teker aşağı inecek şekilde ayarladık bu aralıkları. Şimdi ilk mod olarak stabilize modu kullanacağız. İkinci modumuz altitude hold. Üçüncü modumuz loiter. Dördüncü modumuz stabilizenin tam karşısına auto. Beşinci modumuz position hold olabilir. Son olarak da return to launch modunu kullanacağız. Bunları ayarladıktan sonra right butonuna basıyoruz. Bunlar karta başarılı bir şekilde yazıldı. Evet, uçuş modlarını da ayarladığımıza göre geriye son olarak failsafe ayarları kaldı. Failsafe ayarların içinde failsafe menüsüne giriyoruz. Pervanelerin sökülmüş olması gerektiği konusunda uyarı yine veriyor. Tamam diyoruz. Şimdi burada önemli olan failsafe'i biz 3. kanaldan, yani güç kanalından çalıştıracağız. Şu anda güç kolu minimumdayken 1000 değerini gönderiyor. Maksimumdayken de 2000 değerini gönderiyor. Biz kumandamızı kapattığımız zaman kumanda bağlantısı varken kapanmayı reddettiği için pilini çıkararak göstereceğim. Pilini çıkarttığımız zaman en son giden değeri aynı şekilde gitmeye devam ediyor. Bunun çözümü, yani failsafe'in nasıl çalışacağını şu şekilde gösterelim. Kumandayı açıyoruz. Öncelikle kumanda menüsünden failsafe ayarına giriyoruz. 3. kanalı off olan değeri 10 olarak değiştiriyoruz. Ardından burada kanal 3'ün minimum -100, maksimum +100 değeri arasında oynadığını görüyorsunuz. Ancak bizim failsafe durumunda -100'ün de altında bir değer göndermesi gerekiyor. Bunun için subtrim ayarlarına giderek 3. kanalın minimum göndereceği değeri düşürüyoruz. Bu yaptığımız ayarla kanalın, 3. kanalın hem maksimum hem minimum değerini %120 olarak azaltmış olduk. Şimdi tekrar failsafe ayarlarına döndüğümüzde 3. kanalın şurada görüyorsunuz bir miktar daha eksiye düştüğünü görüyorsunuz. Bakın normalde -100 buradaydı. Bu kadar daha aşağı indi. Bu durumdayken setup'a basıyoruz.
ve eksi %120 olarak ayarlandı. Ardından subtrim ayarlarına geri dönüp 3. kanalı normal değerlerine geri çekiyoruz. Evet, eski haline geri getirdikten sonra tekrar ayarlarımızı bir kontrol edelim. Şu anda kumandanın 3. kanalından minimum 1000 değerinin gittiğini görüyorsunuz. Kumandayı kapatamadığımız için pilini çıkarıyoruz. Pilini çıkarttıktan sonra kumandanın 900 değerine düştüğünü görüyorsunuz. Bizim throttle PWM değerimiz de 975 olduğu için bu değer bize yeterli olacaktır. Yani failsafe başarıyla aktive olacaktır. Şimdi bu 975 değerini yine de kumanda kapanınca 900'e düştüğü için birazcık daha düşürelim. Güvenlik açısından, yani çok gerekli olmayabilir. 960 olabilir. Sonrasında da throttle failsafe, şu anda kapalı olan throttle failsafe ayarını return to launch modu olarak değiştiriyoruz. Bu sayede eğer drone kumanda ile bağlantısı kesilirse return to launch moduna girip tekrar kalkış yaptığı yere iniş yapacaktır. Bu şekilde kartın ayarlarını tamamlamış olduk. Evet, şimdi son olarak da pilin montajı için gerekli birkaç küçük ayar yapacağız. İlk olarak pili buraya sabitlemeye çalışacağız. Sadece bu tarz tutma aparatlarıyla bunu sabitlersek pil bu şekilde kayarak düşebiliyor. Bunun için öncelikle bunun alt tarafına ve pilin oraya yapışacak olan kısmına karşılıklı cırt cırt yapıştırarak güvenliği sağlamaya çalışacağız. Evet, burası tamam. Şimdi aynı şekilde şöyle şuradan pilin buraya yapışacak olan kısmına da bunun karşılığına gelen cırt cırtı yapıştıracağız. Evet, burası tamam. Bir de son olarak şu bağlantı parçalarını da geçirelim. Evet, böylelikle montajın son aşaması da bitmiş oldu. Artık ilk uçuş deneyimimize geçebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.